Uzun sarı saçlarını tutan baş bandı, uzun kollu kırmızı Liverpool forması ve Nike Total 90 kramponları. Sevgiyi de yaşadı, nefreti de tattı. Fernando Torres ya da bebek yüzünü en iyi anlatan lakabıyla El Niño. İspanya'da yeni bir baharın ilk haftaları. Bir haberlerdi. Fernando José Torres Sanz ismini verdikleri bebekleri adını tüm dünyaya ezberletecekti. Utangaç bir çocuktu. Bu yönünü törpüleyecek, sınırlarını genişletecek şey ise futboldu. Top oynama fikrini aklına ilk olarak abisi soktu. Ancak başlarda gol atmak değil kaleci olmak istiyordu. 5 yaşında bir gün sokakta top oynamayı erken bırakıp eve geldi. Ağzı kan içinde, elinde 2 dişi. Bir karambol de olmuştu ya da yüzüne top gelmişti belki. Evdekiler artık kalecilik yapmasını istemedi. Kariyerine ilk dokunuşunu yapmak için ailenin baskın karakteri, annesi devreye girdi. Pozisyonunu değiştirdi. Artık hem kendisini hem de ailesini mutlu etmek için gol atması gerekecekti. 5-6 yaşlarında Parke 84 forması giydi. Burası diğerlerinden farklı olduğunu hissettirdiği ilk adresti. Daha sonra mahalle takımı Marios Hollanda. Gol atmayı öğrendiği kulüp. O dönem bir çizgi filminden ilham kaynağı da edindi. Onu izleyip sahaya çıktığında onun gibi olmayı hayal etti. Japon efsanesi Tsubasa. Kahramanla idol arasında fark var. Tsubasa onun kahramanıydı. İdolü ise dedesi. Öyle bir dede ki gençliğini Atletico Madrid tribünlerinde geçirmiş. Fernando çocukluğunda köy evine sürekli yanına giderdi. Futbolla ilgili anılar dinlerdi. Atletico logosunun yer aldığı tabakları, eşyaları incelerdi. Al pueblo de mi madre, donde vivían mis abuelos maternos, mi abuelo tenía un plato del Atlético de Madrid. No sabía ni lo que era el Atleti, ni sabía lo que era el fútbol. Y un día le preguntó a su abuelo, porque siempre veía este plato. Abuelo, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Digo, este es el escudo del Atlético de Madrid, es el equipo mejor del mundo. Bir gün dedesinin elinden tutup Raya 13 tesislerine gitti. Bu takım kaderine yön verecek, onu Atletico kapısına götürecekti. 10 yaş. İnsan düşünüyor, ben 10 yaşındayken ne yapıyordum diye. Biz Torres'i söyleyelim. Bir sezonda 55 gol atıyordu. Raya 13 forması giyen çocuk için yıl sonunda bir fırsat doğdu. Takım en iyi 3 oyuncuya Atletico'da denemelere katılma imkanı sundu. Seçmelerin sonunda Vicente Calderon'da dev bir liste. Onlarca çocuğun adı yazılıydı. Onay alan birkaç kişi arasında Fernando Torres de vardı. Taraftarı olduğu takımın formasını sırtına geçirdiğinde 11 yaşındaydı. Dağınık saçlarının arasında yüzünde küçüklüğünden kalan utangaç bir gülümseme vardı. Ve söylediğine göre daha o günlerden itibaren kendisine hiçbir zaman hedef koymadı. Futbolu
eğlenmek için oynadı. En eğlendiği ilk an, ilk kupa. Atletico 98 yılında 15 yaş altı takımını Nike'ın düzenlediği bir Avrupa turnuvasına yolladı. Kadroda 14 yaşındaki Torres de vardı. Atletico'ya kupayı kazandırdı. Turnuva sonrası kendi yaş grubunda Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi. Daha önce de karşısına çıkan Real Madrid'i bir kez daha reddetti. 15 yaşındaki Torres'e ilk profesyonel imzasını attıran Atletico, bedelini günümüz parasıyla 3 milyon euro olarak belirledi. A takımda ilk fırsat, 17 yaşındaydı. Akademi basamaklarını o günün hayaliyle çıkmıştı. Atletico o günlerde Real Madrid'de Barcelona ile çekişmiyor. Hatta 2. ligde oynuyor. La Liga 2'de sezonun 39. haftası rakip Leganes. Oyuna girdiği andan itibaren tribünler Torres'in adını haykırdı. Çünkü o dönem diriliş için La Liga hayallerini yeşerten, 2. ligde umut veren bir kahramana ihtiyaçları vardı. Herkes olacakların sanki o günden farkındaydı. O kahraman Fernando olacaktı. Bunun nedeni aslında basit. Torres yalnızca bir oyuncu değildi. O tuttuğu takımın oyuncusuydu. Süre verildiğinde Atletico formasıyla sahada bir taraftar gibi savaşıyordu. Bir de misyon taşıyordu. Madrid sokaklarında sadece Real Madrid forması giyilmesinden bıkmıştı. Atletico çubuklusunu şehrine taşıtmak istiyordu. Real etkisini en iyi bilenlerden biriydi Torres. Kendisiyle beraber 24 kişilik bir sınıfta okudu. Sınıfta Atletico'lu tek çocuktu. Geriye kalan 23 arkadaşın hepsi Real'i tutuyordu. Profesyonel kariyerinin başlangıcı bu algıyı yavaş yavaş tersine çevirdi. Çocuklar onunla tanışmaya gidiyor, formalarını imzalatıyordu. Bir jenerasyonu değiştirmeyi Torres başarıyordu. Sanki gol atmak için yaratılmış gibiydi, sahaya çıktığında böyle hissettirirdi. Ama sadece bu yönüyle ön planda değildi. Aynı zamanda takım için bebek suratlı, temiz yüzlü, yakışıklı bir gençti. Hayatının hemen hemen her döneminde böyleydi. Yani bir efsane olmak için her şeye sahipti. El Niño, çocuk anlamına gelen lakabı da bir noktada kaderi. Çünkü belirgin tek bir olayın ertesinde verilmedi. Akademide gerçek ismi çok bilinmeyen çocuklardan biriydi. Altyapıda böyle seslenirlerdi. A takımın erkenden parçası haline gelişi, surat ifadesi, çocuklar üzerindeki etkisi ve gazetelerin manşetleri. Bu isim ona sindire sindire zamanla verildi. İnsanlar onu daha sahada kendini tam göstermeden önce sarı saçlarıyla reklamlarda ve fotoğraflarda sevdi. Refrescate con Pepsi. Cut! Pepsi! Refrescate con Pepsi. Cut! Feel the Pepsi! Refrescate con Pepsi. Cut! Pepsi. Cut! Pepsi. Pepsi! Pepsi! Oye tío, yo soy de Fuenla, yo digo Pepsi. Düzenli forma verildiğinde 18 yaşında yoktu. Yeni teknik direktör Aragones'le tanışması biraz sert oldu. Çünkü herkes Torres'i pamuklara sarıyorken Aragones sert davranıyordu. Sezonu 37 maçta 7 gol, 3 asistle tamamladı. Fernando için üst düzey bir sezon olmasa da Atletico La Liga'ya yükselmeyi başardı. Torres akıllıydı, aklını kullandı. Basına çıkan Aragones'le ilişkisi hakkında olumsuz haberleri aldırmadı. Onun sertliğine bir şekilde uyum sağladı, hocasının sistemine inandı. Çünkü ikisinin de hedefi aynıydı: kazanmak. İngiltere'den ilk teklif. Teklifi getirenlerin rengi maviydi. O dönem Chelsea'yi devralan Roman Abramovich'in ekibi Torres için Atletico'ya 28 milyon sterlin önerdi. Real Madrid de çok denedi. Ancak İspanyollar teklifleri birer birer reddetti. 19 yaşındaki Torres'e kaptanlık verildi. Çünkü Torres satılık değildi. İnsanoğlu hep daha iyisini, bir fazlasını ister. Atletico taraftarı da böyleydi. La Liga'ya yükseldikleri sene yaşadıkları heyecanı kaybetmişlerdi. Yeni bir başarı gerekiyordu. Real ve Barcelona ligi domine ediyor, Atletico her yıl orta sıralara demirliyordu. Takım dünyanın en iyi santraforlarından biri de üst sıralara tek başına taşıyamıyordu. Torres için yapılan tezahüratların rengi değişmeye başladı. Atletico'nun ayakta kalabilmesi için mali ihtiyaçları da vardı. Her şey üst üste gelirken bir de Barcelona maçı. Vicente Calderon'da sezonun 35. haftası. Ronaldinho, Eto'o ve Messi'li hücum hattına karşı bütün yük Torres'in sırtındaydı. Barça 39'da Messi ile atmaya başladı. 6 dakikada 3-0'a gelen skor, dakika 90'ı gösterdiğinde 6-0'dı. Atletico buz gibi bir duş aldı. 40 bini aşkın taraftar stadı dakikalar içinde boşalttı. O akşam Torres'in suratında bir soğukluk vardı. Kendisi de sevenleri de çok iyi anladı. İlk gözyaşı aktı, ilk ayrılık artık yakındı.
2006-2007 sezonunu 40 maça çıkıp 15 golle tamamladı. Kapıda sıra vardı. Ama en kararlı olan aday yine İngiltere'dendi. Bu sefer kırmızıydı. Rafa Benitez'in çalıştırdığı Liverpool. Fernando Torres çocukluğundan, gençliğinden, dedesinin özleminden ilk kez ayrıldı. €38 milyon. Günümüzde yıldız bir futbolcu için kelepir denilebilecek düzeyde bir rakam belki. Ama 2007 yazında Liverpool'un rekor transfer bedeliydi. Premier Lig'e girişi Aston Villa deplasmanında yaptı. Liverpool formasıyla ilk golünü Steven Gerrard'ın asistiyle Chelsea'ye attı. İkili arasındaki uyum o gün başladı. Rüya gibi bir sezon, 46 maç, 33 gol, 5 asist. Tarihin seyir zevki en yüksek forvetlerinden birini izletiyordu. Yeniden mi doğdu? Hayır. O zaten buydu. Benitez kimsenin bilmediği yeni bir şey mi buldu? Hayır. Yapabileceklerini onu izlemiş herkes biliyordu. Sadece onu nasıl kullanması gerektiğinin farkındaydı. Gerekli şartları sağladı ve gerisini Torres'in bileklerine bıraktı. Kırmızı forması, kramponları ve tarzıyla dönemin simgelerinden biriydi. Liverpool'da yaptıklarını da kimileri sanata benzetirdi. Sonuç rakipler için acı verici olsa da oynadığı futbol naif, yumuşak ve estetikti. Tıpkı bir balerinin dansı gibi. Are you personally playing your best football of the season right now? I think I can play better, I can improve. That may scare some defenders. No, I feel like at home, like an English player, because I'm feeling fantastic in the city, in the club, and I hope to play a lot of years more here in Liverpool and keep scoring goals. Do you feel the pressure of a title race? No, the pressure to stay 100% in the big games. No, I don't feel the pressure. Also, of course, what was said about Robbie Keane, him leaving, that seems a long time in the past now. Do you feel with Steven Gerrard playing in behind you anyway, perhaps there's better balance to this side? Yeah, the people talking about maybe we need another striker, second striker, but Stevie can score more goals than any striker. I think he's our most important player and our captain. And I think if Stevie can play behind the striker, we don't need another striker now. That game at Old Trafford, was that the turning point, do you feel? It was a fantastic week for the Liverpool fans. But I think Liverpool was better than Man U, play with more intensity, more quality, and we scored 4 goals, and they scored 1. I sense you're really enjoying this time of the year. Yeah, I'm enjoying, and I think the best things are coming. Hızlı adaptasyonda takımdaki İspanyol baharının da etkisi vardı. Pepe Reina, Xabi Alonso, Arbeloa. Üçü de takımdaki kilit adamlardı, milli takımda da olduğu gibi. İlk kez 19 yaşında seçildiği İspanyol kadrosu sadece ülke değil, dünya futbol tarihinin en iyilerindendi. Euro 2008 finalinde bunu Almanya karşısında ispatladılar. A milli takımında tarih yazdığı sezonda yarı finalde Türkiye'yi eleyen Almanya, finale namağlup gelen İspanya ile karşılaştı. Dakika 32. Xavi'nin pasıyla buluşan Torres en iyi bildiği şeyi yaptı. Zor pozisyonda kupaya giden tek golü attı. İspanya o golle 44 yıl aranın ardından Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Liverpool'da en iyi anlaştığı isim bir İspanyol değil, bir İngilizdi. Steven Gerrard. Hem de birbirlerinin prime dönemlerinde denk gelmişlerdi.
Hatta Zidane'a göre Torres'li dönemindeki Gerrard orta sahada tarihin en iyisiydi. Atakların seyri o yıllarda ikisinin etrafında şekillenirdi. Bazı gollerde birbirlerini doğuştan tanıyor gibilerdi. Bu birliktelik ilk sezon 77 gole direkt etki etti. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gitti. Final ve kupa hayalleri Chelsea karşısında kaybedildi. İkinci sezon, ilk aksilik, sakatlıklar, 15 maç kaçırdı. Buna rağmen 17 gol, 7 asiste 24 gole katkı sağladı. Bir diğer tatsızlık, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Rakip yine Chelsea ve tur bileti yine Londra ekibinindi. Ancak kaybedilen turda, sakatlıklar da Liverpool'da Torres sevgisinin gölgesindeydi. Çünkü o sezon FIFA Yılın Oyuncusu ödül listesine girecek kadar iyi bir futbol izletmişti. Sıralamada Messi ve Ronaldo'nun ardından 3. sıra Torres'e verildi. Messi ve Ronaldo demişken, meselenin içine ikisi girdiğinde Erbatur Ergenekon'un bu noktada bir yorumu var. 2007-2011 yılları arasında futbolu takip eden çoğu Türk genci Fernando Torres'in hayranıydı. Messi ve Ronaldo varken bunu başarabilen son futbolcu da Torres olmuştur diyor. Hatta şu an bile birçok kişi o dönemi düşündüğünde heyecanlanıyor. Biz de bunu videolarımıza yapmış olduğunuz yorumlardan görebiliyoruz. Sizlerin yorumlarını okumaktan da keyif alıyoruz. Bu yüzden dahasında konuşmak için şu an videoyu beğenip kanalımıza abone olmanızı ve yapacağınız yorumları bekliyoruz. Fernando Torres deyince akla ilk gelen şeylerden biri sarı saçları. Çoğu kişi saçlarını doğal rengi zannedebilir ya da gerçek olduğunu düşünecek kadar yakıştırabilir. Ancak boya kullanıyordu. Aslında belli dönemlerde bu fark ediliyordu. Özellikle saçlarını kısalttığı zamanlarda. Yani prime dönemini özlettiği anlarda. Kendisini zirvede hatırlatacağı belki son sezon, 2009-2010. Premier Lig'in ilk 8 haftasına 8 golle başladı. Aston Villa karşısında galibiyeti getiren tek golü, onu Liverpool tarihinin ligde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncusu yaptı. Tekrar sakatlandı, ondan fazla maç kaçırdı. Yine de sezon 32 karşılaşmada 22 gol 4 asiste tamamladı. O yıl aklında tek bir şey vardı. 2010 Dünya Kupası. Her güzel şeyin bir sonu elbet var. Bu Torres için bile geçerli bir kural. Birçok kişiye göre onun sonu Atletico'da da aradığı kupa sevdası. Bu arzuyla Chelsea imzası. Peki bu gerçekten tek sebep mi? Takvim yaprakları 8 Nisan 2010'u gösteriyor. 2009-2010 sezonu. Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Liverpool yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Çeyrek finalde rakip Benfica. İlk maçı 2-1 ile Lizbon'da kazanan taraf Portekiz ekibi. Rövanşta dakika 10. Torres her zamanki kafa vuruşlarından biri için yükseliyor. Fakat yere düştüğünde dizinde hissettiği problem kariyerinin depremini başlatıyor. Kupayı en az kendisi kadar isteyen Rafa Benitez en büyük kozunu oyunda tutmaya devam ediyor. Sakat olan Torres ne mi yaptı? 59 ve 82'de 2 gol attı. Torres sayesinde tur atlayan Liverpool'un karşısına yarı finalde eski yuva Atletico Madrid çıktı. Ancak o sakattı ve 2 maçta da oynayamadı. Kupayı da Liverpool'u eleyen Atletico kazandı. Benfica maçında yaşadıklarıyla alakalı tek bir şey söylüyor. Oyundan çıkmadım. Tek sebep oynayabiliyor olmamdı. Bu bir hataydı. Tur atlandı atlanmasına ama bir şeyler artık farklıydı. Torres Lig'de sezonu bitime 5 hafta kala kapattı. Üstelik eski takım Atletico'ya karşı oynayamaması da ilk değildi. Bir önceki yılda Şampiyonlar Ligi gruplarında yine Atletico ile oynanan 2 maçı da sakatlıkla kaçırmıştı. İkinci kez yaşanan durum dedikoduları ufak ufak başlattı. Yokluğunda kalan 5 maçın yalnızca 2'sini kazanan Liverpool 7. sıradaydı. Ve 7 yıldır ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacaklardı. O maçtan sonra panik de vardı. Birkaç ay içinde Dünya Kupası için hazırlanacaktı. Vakit geldi çattı. 2010 Dünya Kupası. Vicente Del Bosque'nin en büyük silahı yaralıydı. Sahada olduğu kısıtlı sürelerde hissettiği tek şey dizindeki acıydı. Yapabileceği her şeyi yaptı. İspanya'ya Avrupa şampiyonluğu kazandıran Torres, Dünya Kupası boyunca hiç gol atamadı. Uzatmalara giden finalde Hollanda karşısında oyuna 106'da girse de olmadı. Sakatlığı onu tekrar kenara aldı.
1916'da Iniesta'nın golüyle İspanya Dünya Kupası'nı kazandı. Ve Torres soyunma odasında sevinçten değil, pişmanlıktan ağlıyordu. Bir tarafta sakatlığı, bir tarafta da elinden geleni yapamadığı düşüncesi. Söylediğine göre kafasındakileri susturamıyordu. Ne kadar istemese de bir şeyler artık değişiyordu. Anfield'dan ayrılık vakti de sessiz sessiz geliyordu. Premier Lig'de yeni sezon tatsız başladı. Ondan istatistik olarak en çok verim alan teknik direktör Rafa Benitez takımdan ayrıldı. İlk 8 haftada ondan gelen tek gol vardı. Devam eden haftalarda Blackburn, Chelsea ve Wigan attığı toplam 4 golü kıpırdanma işe yaramadı. Zaten büyülü görüntüsü de artık farklıydı. Dünya Kupası öncesinde sakatlık döneminde baba olmuştu. Ve artık El Niño yani bir çocuk gibi gözükmek istemiyordu. Bu yüzden saçlar artık sarı değil ve kısaydı. Liverpool'da son gollerini 2011 Ocağı'nda Wolverhampton'a attı. Yıllar önceydi. Madrid'de henüz bir çocukken karşısına ilk onlar çıkmıştı. Her şeye rağmen yine kapısındalardı. O da artık eski Torres değildi. Artık deneyebilirdi. İsteyenler Londra'nın mavisi, Ancelotti Chelsea'si. Bir karar aldı, bir imza attı, bir devir kapandı. Hayranları, gol attığında birlikte coştuğu taraftarı formalarını yaktı. Anfield'da başlayan aşk yerini nefrete bıraktı. Number 9, Liverpool's number 9 is gone. Premier Lig tarihinin o dönemki en pahalı transferi 50 Stamford Bridge. Rakip Liverpool. Üzerinde kırmızı değil, mavi forma. O akşam kaç kalbin kırıldığı da Torres'in hissettikleri de asla bilinmez. 11'de başladı. O akşama 66 dakika dayandı. Yerini Kolu'ya bıraktı. Belki de kendi dahil herkes bir şey düşündü. Zamanda gerçekleşmeyen aşk hiç yaşanmamalıydı. Sezonu West Ham attığı tek golle tamamladı. Oyununda anormal şeyler vardı. 2009'da Blackburn'e o inanılmaz golü atan adamın yerinde sanki başkası vardı. İnsanlar gol atamamasından çok kaçırdıklarına şaşırdı. 3-1 yenildikleri Manchester United maçında kaçırdığı gol belki de en imkansızıydı. Kaleciyi geçip topu bomboş kaleye değil, out'a attı. Chelsea'de unutulmaz bir anı varsa o an muhtemelen 2011-12 Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı. 1-0'lık ilk maçta Torres oynamamıştı. Nou Camp'ta yaklaşık 100.000 taraftar var. Sergio Busquets ve Iniesta ile Barça iki farklı öne geçti. 45'te Ramirez kendine has şaşırtma tekniğiyle ilk darbeyi indirdi. Dakika 90+2. 80'de Didier Drogba'nın yerine oyuna giren Torres, defanstan açılan topla orta sahada buluşuyor. Ve sanki geçmişine dönmek istercesine bir telaşla koşmaya başlıyor. Barcelona defansı yetişemiyor. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da normalin dışında bir hızla arkasında. Torres, Valdes'i yatırıp topu ağlara gönderiyor. Finalde Bayern'i de deviren Chelsea ile Torres, daha önce kıyısından döndüğü Şampiyonlar Ligi kupasına sonunda ulaşıyor. ...172 maç, 45 gol, 29 asist. Aslında fena değil gibi gözüken bu istatistik, Torres'in Chelsea'de yaptıkları. Kimisine göre attığı imza büyüyü bozan bir karardı. Kimisine göre Liverpool'daki ilgiye muhtaçtı.
Drogba'da yaşananları bu şekilde özetliyor. Liverpool'da krallar Torres ve Gerrard'dı ama Chelsea'de 22 tane kral vardı. Ancelotti, Roberto Di Matteo, Mourinho, hatta Liverpool'dan hocası Rafa Benitez. Hiçbiri onu uyandıramadı. Kendi dahil herkes her şeyi yaptı ama olmadı. Kendini bulmak için Londra'dan kiralık olarak ayrıldı. Bir gollük yeni durak Milan. Uğruna Premier Lig rekoru ödeyen Chelsea ondan 1 milyon euro ile vazgeçti. Sadece 10 maça çıktı İtalyan ekibinde. Tek golünü Empoli'ye kafayla kaydetti. Biraz kaçış, daha çok bir arayış. Her şeyin neredeyse son raddesine gelmişti. Karanlıktan bir el uzandı eskilerden, ilk günlerinden. Elin sahibi yabancı değil. Adres yeniden Atletico Madrid. Tıpkı söz verdiği gibiydi. İlk ayrılıkta bir gün mutlaka döneceğim demişti. Atletico'da, Torres'te çok değişmişti. Yine de aile sıcaklığını tesislerden içeri girdiği anda hissetti. Ona Vicente Calderon'da 45.000 kişi "Yuvana hoş geldin" dedi. Başta kiralık olan anlaşma sonraları bedelsiz şekilde kalıcı hale getirildi. Ne olursa olsun buna değerdi. Çünkü o aileden biriydi. Yeni hayallerle başlanan 2015-16 sezonu yeni bir hayal kırıklığı. La Liga'da üst sıraları birbirine katan Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray'ın da olduğu C grubundan çıkıp çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde Bayern'i elediler. Finalde rakip Real Madrid. 1-0 geriye düştükleri maçta ikinci yarının başlarında Torres, Atletico'ya penaltı kazandırdı. Griezmann atışı kullandı, üst direğe atıp kaçırdı. Carrasco'nun golüyle uzayan maç penaltılara kaldı. Atışlarda Torres yer almadı. Juanfran kaçırdı, Ronaldo attı. Gözyaşları ilk kez değil ama bu kez çok derinden aktı. Torres, Atletico için ölümle burun buruna bile kaldı. 2016-17 sezonu ligin 25. haftası. 1-1 devam eden maçta Simeone 66'da oyunu çözmesi için onu aldı. 85. dakikada Bergantiños'un müdahalesiyle yere yıldı. Eyvah, eyvah. Fernando Torres orada dili kaçtı boğazına. Dili boğazına kaçan Torres'e ilk müdahaleyi takım arkadaşları saha içinde yaptı. Neyse ki korkulan olmadı. Birinci ambulans da açıldı. Ligde 2 maç sonra takımdaki yerini aldı. Aynı sezon. Kader, Şampiyonlar Ligi'nde Real eşleşmesini bu kez yarı finalde denk getirdi. 3-0'lık Atletico mağlubiyetiyle biten ilk maçın rövanşında Torres, o akşamdan çok daha fazlasına öfkeliydi. Bir pozisyonda Casemiro kendisini yere bıraktı. Ronaldo ile tartıştı. Hakem Cüneyt Çakır da sakinleştiremedi. 2-1 biten maçın sonunda tura atlayan taraf yine Real, hüzünlü taraf yine Torres'ti. Mutlu sonlar belki de sadece masallara mahsustur. Torres'in Atletico kariyeri o masallardan biriydi. 2017-18 sezonu bunu başarmaya en yakın olduğu seneydi belki. Sınırsız bir sevgi vardı. Atletico UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. Ancak başrolde başkaları yer aldı. Yuvasındaki son yılını buruk bıraktı. Ha pasado mucho tiempo y durante toda mi carrera he ganado muchas cosas, pero sin duda esta es la mejor, sin duda. Para todos los niños que tengan sueños, nada es imposible y si eres atlético menos, ¡Forza Atleti! Son maçına Eibar karşısında kaptan olarak çıktı. 90 dakika sahada kaldı. Stadı ona veda etmek için tıklım tıklım dolduran taraftara 2 gollük bir veda busesi bıraktı. Ve o an, ilk aşkıyla son buluşma. Metropolitano'ya bu kez goller atmayı değil, elveda demek için çıktı. De toda la afición presente y ausente hoy en el campo, darle con todo cariño un abrazo y decirle que te queremos. Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo. Siempre he tenido la certeza de que hiciera lo que hiciera, nunca iba a poder devolveros tanto. Hoy me reafirmo, estoy seguro de que haya hecho lo que haya hecho, por lo que me queráis tanto. Todo se queda pequeño por el cariño que me habéis mostrado desde el primer día que salté al Calderón. Me gustaría que recordarais cómo sentís ahora, el orgullo que sentís por este equipo, por estos colores, por esta afición, porque todos somos uno, porque eso es ser del Atleti.
que lo merecen todo, y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo. ¡Fernando! ¡Fernando! Aslında futbolu bıraktığı her halinden belliydi. Ancak Atletico son adres değildi. Hikayenin son satırları için çocukluğunun kahramanı Tsubasa'nın memleketine, Japonya'ya gitti. Avrupa'dan biraz uzaklaşmak, ailesini yeni bir kültürle tanıştırmak istedi. Eşi ve çocukları onun her şeyiydi. Olaya ile tanıştıklarında 8 yaşındaydı. Galicia'da bulunan Nestor sahil kasabasında plajdaydı. Yazları oraya tatile sadece onun için giderdi. İkili 2009'da evlendi. Torres yolun başındayken de sonundayken de beraberlerdi. Japon ekibi Sagan Tosu'da 40 maçta forma giydi. 7 gol, 2 de asist kaydetti. 35 yaşının ortalarında vakit geldi. Bir dönüşümü de futbolu bıraktıktan sonra yaşadı. Kariyerini noktalayıp İspanya'ya temelli dönüş yaptı. Vücut geliştirmeye başladı. Bebek yüzü yerine olgun bir adamı bıraktı. Hayatının her döneminde zaten yakışıklıydı ama yeni görüntüsüyle çıtayı farklı bir seviyeye çıkardı. Atletico Madrid bünyesine antrenör olarak katıldı. 2021'de U19'u geçtiğimiz yazda B takımını çalıştırmaya başladı. Kendisine hiçbir zaman ulaşılamaz hedefler koymadı. Bu oyunu, futbolu daima eğlendiği için oynadı. Eğlenmediğini anladığında bıraktı. Fernando Torres, namı diğer El Niño. Atletico'da başka, Liverpool'da bambaşkaydı. Yaşattıklarıyla efsane, ihtimallerle bir ukde olarak kaldı. Kaldırımlar ezdik, yıllar aldı başını vurdu duvara, rüşvetiydi kaderin ilk görüşte aşk ve tasmalarda kalbimi, yosmalarda şiirin, çok şirin ki sihrin etkisinde zikri, koşar adımla telaşa doğru körpe fikri, ruhsalar bebeğiyle randevuydu bu, su gibi akarak aldı yolunu, hırsız kaptı tüm kolu ve serüven oldu iki hayat, birisi hırsız rolüne bürünür oldu, diğeri hep akan bir kör, birisi acıyı çekti, öteki acıyı servis etti, şarkılar yazıldı ikisi üzerine ve birisi bitti diğeri çaldı. Şarkılar kesilmedi çok, elveda demişti birisi, diğeri yaşama verdi istifa dilekçesi ki Tanrı çekti reddi setli kurdu kalbine, kalbi sedyelerde taşıdı, harbi tek nefeste yaşadı, zor bir deneyim oldu, kördü yoktu güneşi, zordu çoktu çilesi ya. Ben zebani tarlasında yabani meleğim, yabancı hancı, sancı evreninde zancı, tutuklu avcı, kolları kelepçeler diyarı, riyalı mutluluklar yadigarı, uğurla bahtiyarları, saç telimde öldü doğdu, sularda boğdu kendini, güneş yakarken kendini, bir kalemde yazdım tüm şiirleri, nefesi bitti sigaramın, yaşama soktum yenisini, çektim içime ben zebani tarlasında, yabani meleğim, yabancı hancı, sancı evreninde zancı, tutuklu avcı, kolları kelepçeler diyarı, riyalı mutluluklar yadigarı, uğurla bahtiyarları, saç telimde öldü doğdu, sularda boğdu kendini, güneş yakarken kendini, bir kalemde yazdım tüm şiirleri, nefesi bitti sigaramın, yaşama soktum yenisini, çektim içime. Hangimiz varız ya hangimiz yokuz, kavalyem olsa öpebilir miyim ölüme, yıl dönümü pembe dünya gezegenimde kışların siftahı, 100.000 akçe meyve verse getiremez ki aşkımı, ben yolumda molama hep bir sigara nefesi alarak adımı attım, zilimi çaldı uyanayım, dün de okula astım, duvara çiviler çaktım, baktım ellerimde hep resimle dolanır olmuşum, hayra yordum, zorunluyum ki buradayım, kuşatmasında kaldım hapsim ömre, aldım payıma düşeni rayına koydum, hayatımın tek
vagonlu trenini. Gitme gelme aleminde tek ve son seferdeyim. Boş mu kalbin ha? Doldur o zaman ansızın. Durabilir, def edebilir, hatır konuşmasıyla dile getir. Her satırda çıkarı virgül etme kompozisyona. Bin zebani tarlasında tek ve son seferde. Ben zebani tarlasında yabani meleğim, yabancı hancı. Sancı evreninde zancı, tutuklu avcı. Kolları kelepçeler diyarı, riyalı mutluluklar yadigarı. Uğurla bahtiyarları, saç telimde öldü doğdu. Sularda boğdu kendini, güneş yakarken kendini. Bir kalemde yazdım tüm şiirleri. Nefesi bitti sigaramın, yaşama